Arkadaşlar merhaba. Recep, Merhaba. iş yerinden arkadaşım. Beraber drone uçuracağız. Yani aslında Recep uçuracak. Biz bakacağız. Ben de hazırlık yapacağım. Cesaret bulursam ben de uçurmayı düşünüyorum. Ama kötü bir durumumuz var. Şu anda hazırlık yapalım. Bir yandan videoda size gösterelim diye kurulma aşamasını çekecektik. Ama şimdi ne kadar göreceksiniz bilmiyorum. Çoban köpekleri burada. Çünkü koyun otlatan bir abimiz orada bulunuyor. Ağacın arkasında bir tane, iki Evet, tane ağacın arkasında 2 tane burada ve 2 tanesi bayağı büyük. Demin ayaktalardı. O sırada çekemedim. Bayağı büyük köpekler yani. Kangallar. Onların bize müsaade edeseye kadar bekleyeceğiz. Alanı göstereyim ben size. Şöyle bir tık %40 civarında Windows'un başlangıç ekranına benzeyen bir alandayız. Recep şimdi FPV drone uçuruyor. Evet. Birkaç tane drone'u var. Birazdan onları da tanıtacağız size. Ben bildiğiniz gibi uçak uçuruyorum. Uçak için de çok uygun bir alan. Çünkü şu yöne doğru hani bulunduğumuz arazi 1 kilometre kadar devam ediyor. Sonrasında da arkadaki dağın tepesine yaklaşık olarak 2-2,5 kilometrelik bir mesafe var. Ve önümüz açık. Ben de uçuşumu burada gayet rahatlıkla yapabilirim. Şimdi biz hazırlığa başlayalım. Biraz köpeklerden müsaade isteyerek onlarla artık anlaşmaya çalışacağız. Yattılar şu an, sıkıntı yok gibi gözüküyor. Şu an yattılar. Çoban da uzaklaşıyor zaten. Bize müsaade verdiler gibi ama sürekli bizi izliyor tetikte. Aleykümselam. Ben bagajdan uçağı falan çıkartıyorum. Tamamdır, ben dronları, pilleri hazırlıyorum. Bir adet yarış drone'u, bir adet de freestyle çekim drone'u var. İlk önce yarış drone'u uçuralım mı? Hızını Olur. görelim. Ondan sonra... Senin biri freestyle, biri yarış değil mi? Evet, bir tanesi freestyle, diğeri yarış Şu mu drone'u. yarış? Küçük olan. Evet, 5 inç. İkisi de 5 inç aslında ama freestyle daha geniş, daha uzun duruyor. Hız olarak daha atik değil mi yarış olan? Evet. Öyle oluyor. Evet, yani saniyede nereden baksan normalde GPS takarak ölçmemiz gerekiyor ama bunda 200 kilometreyi çok fazlası rahatlıkla aşıyordur. Bu freestyle çekim drone'u mesela 30-30 kullanıyorum FC isteğini. Ama yarış drone'unda 20-20 kullanıyorum. Hafiflik. Daha küçük. Aynen, hafiflik daha önemli yani gerçekten. Ben kanadı taktım ama karbon çubuğu unuttum içinde. Şimdi bu hız olarak havada çok güzel gözüküyor. Freestyle daha smooth uçuş yapıyor ama havada en azından amacı zaten çekim olduğu için onu gösterebiliriz yavaş smooth uçuş olarak. Ama bu çok eğlenceli gözükecek. Yani uçağı çektiğim senaryoda bunu çekiyordum o zaman. Öyle mi dedin? Tersi mi? Ben uçağı anlamadım şu an. Şu an zaten gözlüğün kafanda. Aynen. Şu an Bataryonu bağlayacağım. pilimizi takıyoruz, kurulma yapıyoruz. Tamam, gözlüğümüz de hazır. Şimdi müsait bir alana koyalım. Şimdi ben de onun yaydığı sinyali kendi monitörümden bağlanacağım. Tamam, ben de bağlandım. Arm ediyorum şimdi, motorlara güç veriyorum, test ediyorum. Tamam, şu an motorlarımız çalışıyor. Uçuşa Tamam. hazırız. Recep bu yarış drone'uyla çok agresif hızlı hareketler yapıyor. Bu yüzden takip ederken biraz benim boynum ağrıyacak gibi. Sen şimdiden bence ileri doğru kamerayı doğrult. Tamam. Ben nerede göremedim. Geliyorum.
Bu iniş aslında sert bir düşüş değil, normal bir iniş. Şimdi Recep uçuşunu tamamladı. Yarış drone'uyla uçtu. Ama takip ederken videoda gördünüz siz de, ben takip edemedim yani. Bir anda önümden geçiyor ve çekmesi gerçekten zordu. Sesle odaklanmaya çalıştım. Biraz güneş de var. Güneşe doğru özellikle gittiğinde ses neredeyse kamerayı oraya doğrulttum. Uçuş sence nasıldı? Nasıl bir uçuş sergiledik? Uçuş normalde bu yarış droneları bir parkurlar üzerinde yarışarak anlaşılır ama şu an hızını göstermek amaçlı bir video çektik biz. Eğlenceliydi, hızlı, güzel. Çok da uzaklaşmadık. Evet. Ben kamerayla yakalayabileyim diye. Kadrajda çıkalım diye. Evet. Bundan sonra şimdi freestyle drone'u göstereyim. O daha yavaş, daha çekim odaklı. Aksiyon çekimleri için daha çok DJI gibi düşünmeyin. Ona geçelim şimdi. Şimdi onda üstüne GoPro da takacağız Evet. galiba. GoPro ile bir görüntü de izletiyor olacağız. Recep bu arada hem sinematik hem de aksiyon dolu içerikler çekim yapıyor. Bu şekilde dışarıya çekim yapıyor. Nasıl içerikler oluşturabiliriz bu doğa ortamında bilmiyorum ama bir onun örneğini yapacağız yani. Evet. Sırada Evet. ne var Recep? Şimdi freestyle çekim drone'umuza GoPro'muzu takıp o şekilde uçuş yapacağız. GoPro'daki görüntüleri size aktaracağız. Şimdi kurulumumuzu yapalım. Şimdi Li-ion pilimizi takalım. Bu lityum polimer değil mi? Evet, bu LiPo değil, Li-ion pil. Bir avantajı farkı var mı? Senden dinleyelim. Avantajı, dezavantajını söyleyeyim önce. Verebildiği amper daha az LiPo'ya göre. Ama uçuş süresi olarak da LiPo'ya göre daha da avantajlı. Şimdi ben de uçağım için bunu yaptırıyorum şu anda. Aynı pilden Molicell'in P42A modeli. Şöyle boyut, yani hacim ağırlık olarak LiPo'dan daha iyi olduğunu ben baktığım birkaç örnekte gördüm. Mesela Evet. 5000 miliamperlik bir bu Molicell'in pilinden yaptığındaki ağırlık 500 gramsa lityum polimerde yaptırdığında 570 gram, 600 gram olabiliyor. Evet. 50-60 gram nedir ki demeyin. Çok önemli gerçekten. Bir 30 saniye falan uçuşu fark ettiriyor olabilir yani. Belki dakikalarca da fark ettiriyor olabilir. Molicel bir de hani 18650'ye göre daha miliamper de yüksek, verebildiği amper de yüksek olduğu için biz onu tercih ediyoruz. Bu şu an çekim drone olarak kullandığım drone bu benim. Diğeri daha çok yarış odaklıydı. Şu an hazırız. O yüzden GoPro'su da var Evet, üstünde. GoPro'yu hatta kaydı da başlatayım. Şu an ben de seni görüyorum. Tamam, kayıt başladı. Hazırız. Tamamdır. Şimdi pil takınca hemen alıcılarımızı eşleyeceğiz. Ben de şu an o VTX'i kendi monitörümde arıyorum. Güvenlik için şöyle yere koyalım. Tamamdır. Bu arada ben de bağlandım. Bakın bizim uçağımıza göre OSD ekranındaki bilgiler farklı. Zaten şu anda görmüyoruz ama uçuşa başladığında göreceğiz. Biz akımı, toplam tüketilen kapasiteyi falan ihtiyaç duyarken bu quadcopterlerde bunlara ihtiyaç yok. Hatta çevreyi görmeye daha çok ihtiyacı olduğu için olabildiğince az veri görüntüde olsun istiyorlar. Onu da birazdan konuşacağız zaten. Tamam, görüntümüz geldi. Ben hazırım. GoPro kayıttaydı. Evet, GoPro kayıtta. Uçuşa başlıyorum. İyi uçuşlar. Teşekkür ederim. Şimdi bundaki uçuşu daha smooth görüyorsunuz. Çünkü o amaçla yapılmış bir drone. Evet, yarıştan eser yok tabi. Daha bununla sinematik görüntüler vesaire almak için kullanılıyor. Şu an hem üstüne GoPro takılı hem de Li-ion pil biraz ağır LiPo pile göre. Ondan dolayı fark ettiyseniz zorlanıyor drone şu anda. Ama çok rahat taşıyor tabii ki. Uçuş süremizi de arttırıyor. Hop.
teller var o tarafta. Alçalma çok. Tamamdır. Sen de karıncalandın mı? Evet, karıncalanıyor. Şu an uçuştayken genelde hani gerçek hayatla bağlantımız kesiliyor. Çünkü böyle Tam odak gerekiyor. odaktan ziyade böyle sanki drone değil de sen uçuyormuşsun gibi havada. FPV'nin en güzel yanı o ve bu dronelarda daha çok manevra kabiliyeti gerçekten inanılmaz. Hani bir duvara doğru uçtuğunu düşün veya ağaca. Hani bir yön vermenle hemen kurtulabiliyorsun. Tam ters yöne dönebiliyorsun. O çok müthiş bir olay. Ben onu soracaktım sana. Yarış drone'da özellikle ben takip etmekte zorlandım. O kadar Hı hı. ani manevrayı, görüntüyü bir anda işleyip tepki verme süren çok hızlı. Bu hani FPV uçurmak için hani bunu görüp korkan insanlar korkmalı mı? Korkmamalı aslında. Hani gözlükte daha smooth bir görüntü görüyorsun aslında. Hani uçtuğun gibi, yani dışarıdan gözüken görüntü gibi sert değil. Ama şunu çok duyuyorum. Böyle gözlüğü takıp hemen başım döndü deyip gözlüğü çıkaran insanlar çok oluyor. Hani ya ona göre bir hastalığı oluyor ya da gerçekten o hızı kaldırmıyor. Ama biz tabii şu anda hani boş alanda uçuyoruz. Ondan dolayı şu an çok bir olay yok ama bunun asıl amacı parkurları hızlı sürede tamamlamak. O zaman daha da işi zorlaşıyor. Şöyle gelelim, pil de azalıyor aynı zamanda. Şu an pilin voltajı 22'lerde. Tabii Lion pil daha hani hemen ölmez, uçulur ama yani Teknofest'lerde mesela veya onun haricindeki drone yarışlarında genelde çeşitli parkurlar kuruluyor. Onlar da daha hızlı gidip daha hızlı parkuru bitirmek olduğu için aynı zamanda o hızla o parkurları hani görüp beyin işleyip hani geçmen gerekiyor. Yani artık aslında şey olmuyor. Bol bol simülasyon çalışıp hani beyin artık o haritayı ezberliyor. Ona göre kendisi geçiyor. Yoksa onu yani isteyerek o hızlarda geçmek gerçekten çok zor. Beyin tamamen kendisi artık o map'i ezberlediği için direkt otomatik olarak kendisi geçiyor yani. Bol bol antrenman, bu işin püf noktası bol bol antrenman yarışın. Tabii freestyle hani çekimin de çok detayları var ama yarış bu konuda gerçekten ciddi antrenman isteyen bir konu. Genelde 22.5'lerde falan iniyorum ben. 22.2 veya 22.5. Şu an ekstrada bir kullandın yani. Evet. Hop. Biraz çimleri biçtik. Gayet normal. Şimdi Recep, sen sormak istiyorum. Bu videoyu izleyip yani aslında FPV drone'a başlamak isteyen, bunu hobi edinmek isteyen kişiler bu videoyla karşılaşmış olabilir ve Evet. yeni başlamak isteyen kişiler freestyle mi başlamalı, yarış drone'uyla mı başlamalı, hedefi yarışsa ne yapmalı? Biraz Şöyle. süreçten bize bahseder misin? Kesinlikle ilk önce bir tane kumanda alıp kumandayla bol bol simülasyon çalışması gerekiyor. Simülasyona aşina olup zaten beyin bir süre sonra alışıyor. Hani gerçekten kontrolleri öğreniyor, tepkimeler öğreniyor. Hani acemilik bir yerden sonra gitmeye başlıyor. Bu şekilde drone toplayıp hani kaza kırım yapabileceğine, para boşa gideceğine bu şekilde simülasyona başlayıp hani işi öğrendikten sonra gerçek bir cihaz toplayıp, bu arada yarış değil çünkü yeni başlayan birine göre, hani ilk defa drone tecrübesi olacak birine göre yarış bayağı hızlı geleceği için kaza kırım da daha çok olacağı için bir de tehlikeli cihazlar, hani bunları alayım uçurayım hemen yapmamaları daha iyi olur. Ondan kaynaklı simülasyona iyice alıştıktan sonra yine 5 inç olabilir. Bu 5 inç bir drone. 6 hücreden oluşan bir pili var bunun. 6S bir drone. Bu şekilde bir drone'a başlayıp hani boş bir alanda böyle ufak ufak FPV gözlükle, kesinlikle dijital öneriyorum bu arada. Ben analog kullanıyorum ama 5 inç sistem toplayıp bununla zaten simülasyon antrenmanı olduktan sonra rahatlıkla uçabilir. Bu kadar şu an. Başka bir şey var mı soracağım? Yok.